Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz dolamalı kelebekli çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Hanımlar, ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Kalan iplerimde hanımlar böyle elimde azar azar iplerim vardı. Pembe, mavi, sarı tonlarında. Bu üçünü kullandım. Sizler de elinizde kalan böyle yarım iplerinizi böyle bir patik yaparak çok güzel değerlendirebilirsiniz. Hemen iplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte dolamalı ajurlu kelebekli modelimiz. Çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Çok şık, çeyiz içinde. Çok uygun. Üstelik de artık iplerimi böyle güzel bir patik yaparak değerlendirmiş oldum. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım hanımlar. Burun tarafından şöyle krem ipim ile minik bir miktar ip bırakıyorum krem ipimi. 12 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Şöyle yakından da göstereyim. Diğer şumu aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimin ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi patiğimin arka yüzünde sırasıyla ters olarak örüyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum ilk sıramızda. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5'e de geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şimdi öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. İlk ilmeğimi hemen şuradan kenardan çıkaracağım. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı. Şöyle sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak ilmeğimi çıkartıyorum. 2 ilmeğim oldu şişimde. 3. şişime takıyorum ilmeklerimi. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım hanımlar. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Ve son kenar ilmek yerimiz şurada. Buraya girerek ilmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkartıp 4. şişime taktım. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye devam edeceğim. Bir sıra boyunca hanımlar, ilk sıramızda bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizle düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz hanımlar. Bu şekilde. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir sıra ördük hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma işlemini yapacağız. Patik burnumuza hanımlar şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız hanımlar bakın sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimi
şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar, başlangıç yerine geldik. Bu sıramızda artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir sonraki sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. Yine buralardaki ilmeklerimi de düz öreceğim. 3 ve 4. şişime. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Bakın 1, 2. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar, bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar ördüm. Artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Ajurlu ve tek renkli model olması itibariyle de gayet de esnek bir model. Artırmaları yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen ajurlarıma ve kelebekli modelime başlayacağım. Patiğimizin bu sağ tarafında sağa doğru kesimler yapacağız. Ajur yapacağız. Orta kısmına kelebeklerimizi yapacağız. Sol kenarda yine ajurlarımızı yapacağız. Burada da sola doğru kesimler yapacağız hanımlar. Ajurlar sola doğru kayacak. Sağ tarafta sağa kayan ajurlarımız, sol tarafta sola doğru kayıyor. Şimdi yapacağımız işlem şu: İlk 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. İlk 6 ilmeğimi, şu 1. ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra hemen sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Şöyle burada sağa doğru kesimi şöyle yapabiliriz. Bakın 2. ilmeğin içinden girerek şu şekilde kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için 2. ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp şöyle sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. İlk ajurumu yaptım. İlk ajurumu yaptıktan sonra 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Kesim yaptım, artırdım. Ardından 4 ilmek ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğimiz kaldı. Buraya hanımlar hemen kelebeğimizi yapacağız. İlk kelebeğimi pembe ile yapacağım. Şöyle pembe ipimi alıyorum.
İpimin ucu arka yüzde kalacak şekilde şöyle buraya bir ilmek dolama yapıyorum. Pembe ipimi krem ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez dolandırdım ve ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kelebeğimiz 7 sıradan oluşuyor. Bu ilk sıramız hanımlar. Bir ilmeğe bu şekilde dolama yaptıktan sonra 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Hemen ardından hanımlar buraya bir tane daha pembe ipimle dolamamı yapıyorum. Bakın pembe ipimi sıradaki ilmeğin etrafında şöyle 2 kez dolandırıp arka yüzde bıraktım dolamam bitince ipimin ucunu. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ardından 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. Şimdi hanımlar burada da sola doğru kesimler yapacağız. Önce artırma yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde buradaki ajurumuzu da yaptık. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik patiğimizin tabanına. Bu bölümde hanımlar yapılacak hiçbir şey yok. İlmeklerimizin tamamı patiğimizin taban bölümünde düz olarak örülecek. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Videonun devamında hanımlar artık bu taban bölümü sizlere göstermeyeceğim. Burayı keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü tabanımızda hiçbir model, detay, ayrıntı yok. Tas bu şekilde düz olarak örülecek patik bitene kadar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve modelimizde ön yüzde 2. sıradayız hanımlar. Ajurlarımız burada sağa doğru kayacak. İlk sıramızda bir önceki sırada 6 ilmek örüp öyle sağa doğru kesim yapmıştık. Bu sıramızda 5 ilmek öreceğiz. Yani bir ilmek eksilecek. Bakın şu 4 ilmeğim oldu. Şu da 5. Ardından öndeki şu 2 ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Bakın ajurumuz burada sağa doğru kayıyor. Bir önceki sırada yaptığımız ajurumuzu örüyoruz hanımlar. Bakın ajurumu yaptım. Hemen şöyle geri alıyorum. Bakın ajurumu yaptım. Ajurdan sonra sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek örüyorum. Ajurumu yaptım. Ajurdan sonra 4 ilmek ördüm. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Kelebeğimizde 2. sıramız. Burada da hanımlar şöyle pembe ipimi kontrollü bir şekilde getirdim. 3 ilmeğe dolama yapacağım. 3 ilmeğe. Bakın şu 1. Dolama yapacağımız ilmeğimiz devam ettiği için pembe ipimin ucu ön yüzde bekleyecek. Hemen dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Bakın şu ikinci. Yine dolama yapacağım bir ilmek daha var. Pembe ipim ön yüzde bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu 3. ve sonuncu ilmeğim. Bu defa 3 ilmeğe dolama yapacaktık. Dolama yapacağım ilmeğim bitti ve pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İkinci şişimdeyim. Hemen buraya bir ilmek düz öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar buraya da pembe ipimi alacağım. 3 ilmek dolama yapacağım. 3 ilmeğe. Şu birinci ilmeğimiz. Bakın ipim benden tarafta 2 kez dolandırıyoruz. Fakat ip önde bekliyor. Dolama yapacağımız ilmek daha bitmediği için. Şu ikinci ilmeğim. Şöyle dolandırıyorum. Ardından pembemi önde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da 3. ilmeğim. Dolama yapacağım ilmek sayısı bittiği için pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Tekrardan artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu defa öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru keserim yaparak örüyorum. Bakın ajurlarımız burada sola doğru kaymaya başladı. Şişimde kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci sıramızı bitirdik modelimizde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde 3. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada 4 ilmeğimi öreceğim. Kesimimi yapacağım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. İlk sırada 6 ilmek ördük. İkinci de 5, üçüncü de 4 ilmek örüyoruz. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıp ardından da ajurumu yapıyorum. Bakın 3. ajurumu yaptım. Şimdi hanımlar ajurumuzu yaptıktan sonra sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5.
5 ilmek düz örüyorum. Kelebeğimizde de 3. sıramız bu. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani bu 3 ilmeğe dolamamı yapacağım. Hemen arkadan şöyle pembe ipimi kontrollü bir şekilde yine getiriyorum. Sıkmadan getirelim hanımlar. Modelimiz gergin bozuk durmasın. Şu ilk ilmeğim. Bakın dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu ikinci ilmeğim. Yine ipim ön yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da 3. ilmeğim. 3 ilmeğime dolamamı yapıyorum ve pembe ipimin ucunu arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci şişimdeyim. Ortada bir ilmek düzümüz var. Bunu yine düz olarak ördüm. Tekrardan şu 3 ilmeğime dolamamı yapacağım. Şöyle pembe ipimi yine alıyorum. 3 ilmeğe pembe ile dolamamı yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci. Şu da 3. Artık dolama yapacağım başka ilmek kalmadığı için pembe ipimin ucunu da arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından ajurlu ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. Hemen yeni bir ajur yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada da 3 tane ajurumuz oldu. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda 4. ajurumuzu da açacağız. İlk 3 ilmeğimi öreceğim. Bir önceki sırada 4 ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmeğimizi ördüm. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ardından ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Şimdi hanımlar bu aşamada yine sayarak gidelim. Ajurumuzu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bakın şu dolamalı ilmeklerden ilkini de örüyorum 7. 7 ilmek ördüm. Bir önceki sırada dolama yapmış olduğumuz ilmeğin ilkini kalem ipimle düz ördüm. Şimdi kelebeğimizde de 4. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda yine pembe ipimi kontrollü bir şekilde alıyorum. 5 ilmeğe dolama yapacağım. 5. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu ikinci ilmeğim. Yine pembe ipim ön yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi örmeyi unutmuyorum. Bu aşamada hanımlar şu ön yüzde 2 şişte olan ilmekleri tek şişe koyarak da patiğinizi örebilirsiniz. Yani öyle de kolay olur. Ama ben böyle de zorlanmadığım için 2 şişte birleştirmedim. Hani zorlanmadığım için gerek de görmedim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. dolamam. Bakın pembem hala önde bekliyor. İlmeklerimin etrafında pembemi şöyle dolandırıyorum. Şu 5. dolamam. Başka dolama yapacak ilmeğim olmadığı için pembe ipimin ucunu artık patiğimin iç yüzünde bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi de ördüm. Şimdi yine sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ajurumu da ördüm. 7. 7 ilmek ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bakın hanımlar 4 tane ajurumuz burada da oluştu. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde ön yüzde 5. sıradayız. Ajurumuzun son sırası hanımlar. Toplamda 5 ajur yapacağız. 5 ajur bitiyor. Sonra bir diğer ajur modeli başlatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5'er 5'er ajurumuz var. Ajurlu modelimizin son sırasını yapıyoruz. Bu sıramızda da yine ilk 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk başta 5 ilmek örerek başladık. Sonra 4 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek. Buraya kadar ilerlettik. Bak 2 ilmeğimi ördüm. Ardından yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Ve ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5. ajurumuzdu bu. Şimdi sayarak gidelim hanımlar. Ajurumu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. Yani bakın bir önceki sırada dolama yaptığım ilmeğim şuradaydı. Bu ilmeğin 2 ilmek önüne kadar ördüm. 6 ilmek ördüm burada. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrardan şu pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Burada hanımlar kelebeğimizde bu da 5. sıramız oluyor. 5. sıramız hanımlar. Burada 4 ilmeğime dolama yapacağım pembe ipimle. 4 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Yine pembem ön yüzde, dolamalı ilmek sayım bitmedi. Şu 3. ilmeğim.
Şu da 4. ilmeğim. Şöyle pembeme bu defa 4 ilmeğe dolamamı yaptım. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Tam ortaya bir tane normal krem ipimle düz ilmek örüyorum. Sonra tekrar pembemi aldım. 4 ilmeğe daha dolama yapacağım hanımlar. 4. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Artık dolama yapacağım ilmek sayısı bittiği için pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şimdi ajuruma kadar ilmeklerimi düz öreceğim. 6 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ajurumu da ördüm. 6. İpimi şişme bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Bu tarafta da 5. ajurumuzu yapmış olduk. İlk ajurlu modelimizi de tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde ön yüzdeyiz. İlk ajurlu modelimizi bitirmiştik. Hemen ikinci ajurlu modelimizi de burada başlatacağız. İlk modelimizi yaparken 6 ilmek örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeği alıyoruz. Sağa doğru kesimimizi yapıyoruz. Ardından ipimizi şişimize doluyoruz. Bakın ikinci ajurlu modelimizi de başlattık. Toplamda zaten bu kenarlara 1, 2, 3, 4, 5 tane model kuruyoruz hanımlar. İlkini bitirdik. İkincisine de bu sıramızda başladık. Tekrardan sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. 2 ilmek öreceğim yanına. 1, 2. Bakın bir önceki sırada dolama yaptığım ilmeğime kadar ördüm. Bu sıramızda da kelebeğimizin hanımlar 6. sırasını yapacağız. Yapacağımız işlemde şöyle. Öncelikle yine arkadan pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Şöyle. Buraya 3 ilmeğe pembe ile dolamamı yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 3 ilmeğime dolamamı yaptım. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek krem ile düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Tam bu ortaya bir tane siyah ile dolamamızı yapacağız. Bakın. Minicik şöyle küçük bir tane siyah ipimi kestim hanımlar. Küçük bir tane ip yeterli. Buraya bir tane siyah ile dolamamı yapıyorum. Şöyle. Siyah ipimi arkada bıraktım. Bu iplerimizin ucunu hanımlar arkaya sıkılayabilir. Sıkılayıp sağlamlaştırıp düğümleyelim. Dolama için eklediğimiz iplerimizi. Siyah ile bir tane dolama yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrardan şu pembemi aldım hanımlar. Şu pembemi. Buraya 3 ilmeğe dolama yapacağım. Kafa karıştı. Normal düz ilmek örüyordum. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. ilmeğim. Şöyle 3 ilmeğime dolamamı yaptım. Pembemin ucunu arkada bırakıyorum. Dolama yapmış olduğum ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sol tarafa da hanımlar ajurlarımızı başlatacağız. Hemen dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 tane düz ördüm. Bakın alttaki ajurumuzun hizasına geldik. Yine buraya da ikinci ajurlu modelimizi başlatıyoruz. Burada da ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bakın ilk ajurumuzu da yaptık buraya. İkinci ajurlu modelimizin ilk sıra ajuru. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. İkinci ajurlu modelimizin ikinci ajurunu yapacağız ve kelebeğimizin de 7. ve sonuncu sırasını bu sıramızda öreceğiz. Bir önceki sırada 6 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 5 ilmek örüyorum. 3, 4, 5. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım şimdi. Şöyle ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Şimdi hanımlar 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bakın dolamalı ilmeklerime kadar olan ilmekleri ördüm. Yine şu arkadan pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Şöyle.
Buraya 2 ilmek dolama yapacağım pembe ile. Şu birinci dolamam hanımlar. Dolama yapmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Şu da ikinci dolamam. Pembemi arkada bıraktım. Tam ortaya 5 ilmek düz öreceğim krem ile. Bakın dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, şu üçüncü, şu 4, şu da 5. Tekrar pembemi alıyorum. 2 ilmek daha dolamamı yapacağım buraya. Şu birinci pembe ile dolamam. Şu da ikinci. Kelebeğimizin hanımlar son sırası buydu. İlk kelebeğimizi böylece bitirdik. Dolama yapmış oldum. İlmeğimi ördüm. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2. Bakın ajur olan ilmeğimi de ördüm. 3. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğim de düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Bakın ilk kelebek modelimiz de böylece bitti. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kelebeğimiz bitti. Kelebekli olan ilmeklerimizi 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Sonra ikinci kelebeğimizi, yani bu sarı kelebeğimizi yapacağız. Bu sıramızda ajurlarımıza devam edeceğiz. Bir önceki sırada 5 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Bakın burada 1, 2, 3. ajurumuzu açtık. Diğer ilmeklerimi, bakın kelebekli olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kelebeğimizden sonraki ilk sıramız hanımlar bu. 2 sıra olduktan sonra 3. kelebeği yapacağız. İkinci şişimdeyim. Burada da ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Ajurlu ilmeğime kadar. Bakın ajurum burada. Ajurlu ilmeğimi de örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Ajurumuza devam edeceğiz. Bir önceki sırada 4 ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Şöyle sağa doğru kesim yapıyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. Bakın 4. ajurumuz oldu bu. Yine bu kelebeğimizden sonraki ikinci sıramız hanımlar. Bu sıramızda da ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci şişime geldim. Bir sonraki sırada sarı kelebeğime başlayacağım. İkinci şişimdeyim. Yine ajurlu ilmeğime kadar örüyorum hanımlar. Bakın. Ajurlu ilmeğim burada. Bunu da ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Kelebeğimizden sonra 2 sıra ördük. Ve bu ikinci ajurumuzda 4. ajurunu bu sıramızda yapmış olduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Yeniden öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Bakın 5. ajurumuzu da yaptık. Böylece bakın 2. ajurlu modelimiz de bitiyor. Bir sonraki sırada 3. ajurlu modele başlanacak. Ajurumu yaptım. Ajurumu yaptıktan sonra ilk kelebeğimizi yaparken son 2 ilmek kalana kadar örmüştük hanımlar. Yine bu sırada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ajurumu yaptım. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın ilk kelebekli modelimle aynı hizadan ikinci kelebeğimi yapacağım. Bu aşamada da hanımlar şöyle ilk kelebeğimi yaptım. Şu pembe ipimin ucunu da bir miktar bırakıp kesiyorum. Sonra bu ipimizi zincir yöntemiyle arkaya gizleyeceğiz hanımlar. Arkaya gizleme işlemini yapacağız. Şimdi sarı ipimin ucunu ekleyeceğim buraya. Çünkü ikinci kelebeğimin ilk sırası. İlk kelebek 7 sıradan oluşuyordu. İkinci kelebek de ilkinin aynısı. Buraya sarı ile bir ilmek dolama yapıyorum. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ortada 3 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3. Hemen yanına aynı sarı ipin ucunu alıyorum. Bir ilmek daha dolama yapıyorum hanımlar. Bir ilmek dolama. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Ajurlu ilmeğime kadar. İlmeklerimi düz olarak örüyorum krem ipimle. Kelebeğimizin ilk sırasını yaptık. Bakın ajurlu ilmeğimi de örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım.
Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kalan bir ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5 ajurumuz oldu. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 3. ajurlu modelimizi başlatacağız. İlk 2 modelimizi nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde yapacağız. Yani ilk 6 ilmeğimizi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip ikisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yaptım. Bakın 3. modelin ilk ajuru. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Bir önceki dolamamın yanındaki bir ilmeğe kadar ördüm. Bakın alttaki işlemin aynısını yapacağız. Alttaki dolamalı kelebeğin aynısını yapacağız. Şimdi altta 3 ilmek dolama yapmışız. Bakın buraya da sarı ipimle 3 ilmek dolamamı yapacağım. Kelebeğimizde 2. sıra. Hanımlar alttaki kelebeğin aynısını yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Şöyle. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğime dolama yapıyorum. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi de 3. ilmeğime dolamamı yapıyorum. Dolama yapacağım ilmek bittiği için sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. İkinci şişimde ortaya bir tane düz ilmek örüyorum. Sonra tekrardan sarı ipimi aldım. Buraya 3 ilmeğe sarı dolamamı yapıyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. 3 ilmeğe dolamamı yaptım. Şimdi hanımlar bu sol kenara da sağ kenara da 3. ajurumuzu başlatmıştık. Sol kenara da 3. ajurumuzu başlatacağız. Buraya da 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın alttaki ajurların hizasına kadar ördüm hanımlar. Şöyle hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimiz hanımlar bu şekilde ilerliyor. Her 5 ajurda bir yeni bir ajur başlatıyoruz. Ve ajurlarımız bu şekilde devam ediyor. Ve kelebeğimiz 7 sıradan oluşuyor. Kelebek bitince 2 sıra ilmekleri düz örüp bir sonraki kelebeği başlatıyoruz. Zaten ilk kelebeği birlikte yaptık. Aradan 2 sıra ördükten sonra ikinci kelebeği de geçtik. İkinci kelebeğin de 2. sırasını bitirdik hanımlar. Toplam 7 sıradan oluşan kelebeğimiz bitince yine 2 sıra öreceğiz. 3. kelebeğimizi yapacağız. 3. kelebekten sonra da yine tekrar 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Fakat hanımlar 3. kelebekten sonra 2 sıra düz örerken bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurlu model yapıyoruz. 6.'sını artık yapmayacağız. 5 ajurlu modelden sonra artık ajurlarımızı bırakıyoruz. Ajur yapmıyoruz. Biz zaten toplam 1-2 ajuru birlikte tamamladık. 3.'yü de başlattık. Yarı yarıya geldik zaten. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü örelim gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü bitirdim. En son kelebeğimden sonra 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Bakın en son buraya 5. ajurlu modelimi yaptıktan sonra yeni bir ajurlu model daha açmadım. Bu şekilde patiğimin ön bölümünü ördüm. Hanımlar siz bu aşamada patiğinizi şöyle bir ayağınıza giyin. Artık bilek bölümünü daha fazla, yani bu bölümü daha uzun yapmak istiyorsanız buraya bir 2-3 sıra daha örebilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre kelimeyi toparlayamadım. Ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. 2-3 sıra daha fazla örebilirsiniz. Şimdi ben kendi ölçülerime göre elbette ki ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Burada da hanımlar bakın bu iplerimizin uçlarını arkaya doğru düğümledim, gizledim. Dolama yapmış olduğumuz iplerimizi. Arkada ipuçları görünmesin diye. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam ortada böyle ilmek aralarında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Burası daha değerli toplu duruyor. Sebep bu. Şimdi patiğimizin bu yanlarına geçmiş bulunuyoruz. Hanımlar patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 4 oldu. 5,
6, 7. İlk 7 ilmeğim haroşa düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu bölümde hanımlar eğer ki ön yüzdeysek düz örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Yani bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. Şimdi tabana denk gelen bölümdeyim. İlmeklerimi ördüm. Bir diğer şişime geldim. Yine burası da tabana denk geliyor. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi bilek ayrımı yaptığım yere kadar öreceğim. Şöyle baktığımızda burada son 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz haroşa. Bilek bölümünde bunu da düz örüyorum. Haroşayı ters örenler buraları ters örecekler hanımlar. Bilek bölümündeki ikişer ilmeği hem ön hem arka yüzle ters olarak örecekler. Bakın bilek ayrımına geldim. Bilek ayrımına geldikten sonra geri dönüyoruz. Şu anda hanımlar arka yüzdeyim. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu nedenle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Kalan diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimiz normal arka bölümünde yapılacak işlem bu. Ön yüzdeysek eğer düz örgü örüyoruz. Arka yüzdeysek eğer de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem hepi topu bundan ibaret. İlmeklerimi şu anda gördüğünüz üzere ters ördüm. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de gördüğünüz gibi ters örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece bilek bölümünde 7 ilmeğim haroşa. Bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde devam edecek. Yine bakın ilk 7 ilmeğimi haroşa düz ördüm. Ön yüzdeyim. Yine diğer ilmeklerimi bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz olarak öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde de sadece haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Diğer ilmekler ters örülecek. Şöyle baktığımız anda patiğimizin şu kenarlarında birer diş, birer sıra haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin deneyin. Patiğinizin bu arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Doğal olarak herkesin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi, ipinin inceliği, kalınlığı bunların hepsi patiğin boyutunu etkileyebilir. Bu nedenle ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu arka bölümünü örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Buraya tamına 15 diş haroşa yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmekler tek şişte toplanacak duruma geldi. Şöyle ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum, birlikte keserek örüyorum.
23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum yine. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, yine 23 ilmeğimi ördüm. 24.'ye geldim. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şimdi şu hanımlar. Kesim yaptık, yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz ters olarak. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu işleme şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece hanımlar patiğimizin topuğunu da tamamlamış olacağız. Şimdi hep birlikte şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin topuğunu ördüm geldim bu şekilde. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler de aynı anda bitecek. Bir de sıkça sorulan sorular, patiğin sağ patiğin kesim yönü sağ tarafta, sol patiğinki de sol tarafta mı olacak diye. Hanımlar, her iki patiğin kesim yönünde aynı tarafa yapıyorum ben. Sağ sol diye ayırmıyorum. Hani zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. O şekilde ayırt ederek kesim yapmaya da hani gerek duymuyorum. Ben bu tarz patik topuğunu çok seviyorum. Hem ayaktaki duruşunu hem böyle gizli kesim olduğu için izlerin belli olmayışı falan çok beğeniyorum. Bu nedenle bu yöntemi kullanıyorum bütün patiklerimde. Sizler dilediğiniz patik yöntemini, patik topuk yöntemini kullanabilirsiniz. Artık hangisini seviyorsanız, istiyorsanız bu tamamen sizin zevkinize göre değişiklik gösterebilir. İlmeklerim de bakın gitgide azalıyor. Son 3'er ilmeğim kaldı. Aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Son 2'şer ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekilde kestim. Bakın son 1'er ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. 3 ilmeğin 3'ünü birden tığım ile topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuzla birlikte bakalım. Bu ip gizleme işlemi önemli hanımlar. Video arasında bu dolama yaptığım kelebeklerimin, kelebek yaptığım iplerin uçlarını da böyle gizleyerek arkaya düğümleyerek gizledim. Sizler de unutmayın. Patik içinde böyle görünen ipuçları gerçekten hoş olmuyor. Bakın patiğimizin topuğu bu şekilde. Gördüğünüz gibi gizli kesim olduğu için yeri bile belli değil. Buyurun hanımlar. Şeklimiz bu. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Ajurlu modeller ayakta çok daha net, güzel göründüğü için hemen bir de manken ayağıma da giydireceğim. Şöyle ayağımda bu şekilde.
Bir de manken ayakta görün istedim. Çok güzel çeyizlik, harika bir patik oldu hanımlar. Yapılışı da kolay. Hani diğer böyle dolamalı büyük çiçekli patiklere nazaran gayet yapılışı da kolaydı. Ben çok severek, beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, bakın patiğimizi tamamladık. Kelebeklerimiz böyle. Ajurlarımızın duruşu yine bu şekil. Patiğimizin kenarı, tabanımız. Yine arka bölüm bu şekilde. Topuk bölümü. Evet hanımlar, patiğimizin sağdan, soldan, üstten, alttan, arkadan her türlü görüntüsünü paylaştım. Bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.